Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Aradan geçen zamanda umarım herkes iyidir. Sağlığı yerindedir. En büyük servet sağlık tabii ki. Gazetelerden derlediğim bir manşet turu yapacağım. Beraber değerlendirip üzerine konuşacağız. Buyurun bakalım. ABD'nin Türkiye seçimindeki yeraltı faaliyeti ortaya çıktı diyor Aydınlık Gazetesi. Bu aslında malum olan bir şey. Çünkü ABD'ye rağmen herhangi bir ülkede, özellikle NATO ülkeler arasında içinde çok fazla muhalif olan bir iktidar arkasında çok büyük bir halk desteği olmadığı sürece ayakta kalma şansı yok. Malumun ilanı olmuş diyelim. AK Parti milletin de ümmetin de umudu. Ümmetin umudu mu değil mi onu bilmiyorum. Milletin umudu olmadığı kesin. Çünkü bütün meslek grupları, herkes hayatından şikayetçi. İşte doktorlar, sağlık emekçileri geleceğini Avrupa ülkelerinde arıyor. Sanayicisi şikayetçi, tüccarı şikayetçi, çiftçi hayatından bezmiş, üretim yapamaz duruma gelmiş. Yani işte ümmetin belki umududur. Onu bilemiyoruz tabii ki. AK Parti'den yeni anayasa çalıştayı. Bu anayasa kime gerekli, kim için gerekli herkes biliyor artık. Anayasa Erdoğan'a gerekli, AKP'ye gerekli. Çünkü 2028 seçimlerinde %50+1'i tutturmak biraz zor olacak. Çok böyle sıkıntılı bir seçim süreci olacağı için yeni anayasa deniyor. AKP'li çiftçinin iflas hesabı. Ürünü para etmeyen çiftçi CHP'li vekile dert yandı. 90 dönüm tarlaya kavun karpuz ekip 2,5 milyon lira masraf ettiğini söyleyen çiftçi tarlasına 113 bin lirada elektrik parası geldiğini söyledi. AKP'li yönetim için suç duyurusu yaptı, tehdit aldı. CHP Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 8 yıllık AKP döneminde yapılan 10 ihale için suç duyurusunda bulundu. Tehdit ediliyorum dedi. Şimdi suç duyurusunda bulunmuş, bir yerlerden tehdit almış. Yani herkes haberdar demek ki. Altın madalya Erdoğan'a gitti. Koza İpek Holding'in fona devriyle Erdoğan altın madeninde tek söz sahibi oldu. Altına artık ondan soruluyor. Bir şirket daha hazineden alınarak 15 Temmuz ürünü Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Erdoğan himayesine aldığı Koza İpek'le birlikte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, BOTAŞ, PTT, Çaykur, Türk Hava Yolları, limanlar, Borsa İstanbul, Türkiye Petrollerinin başında yer alıyor. Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değil, Türkiye'nin de patronu. Her fırsatta herkese saldırdılar. İşte kendilerine muhalif açıklamalarda bulunan herkes için işte kaynağı dışarıdan fonlanıyor diye iktidar mensupları en tepeden en aşağıya kadar herkese bu şekilde suçladılar. Oysa asıl foncu kendileriymiş. TÜGVA, TÜRGEV, İHH, Diyanet Vakfı ve cemaat bağlantılı çok sayıda derneğe Erasmus projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajans aracılığıyla yüz binlerce avro aktarılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir müdür böyle dedi. Başını örtmeyen öğrenciye karışırım. İmam Hatip Ortaokulu müdürü kız öğrencilerin örtülmesi konusunda zorla olmasa diyen velilere çıkıştı. Eğitimciler müdür hakkında suç duyurusu yaptı. Bir şey çıkar mı? Bence hiçbir şey çıkmaz. Çünkü normal standart hukuk işlemiyor. Bu İmam Hatip Ortaokulu sosyal medyadaki paylaştıkları fotoğraflarda kızların yüzünü kapatmışlar. Değişim mesajı, Erdoğan'dan değişim mesajı. Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın. Sayın Erdoğan da mesai arkadaşlarıyla birlikte efor sarf ediyor. Aslında en fazla yorulan kendisidir. Kendisinin kenara çekilip dinlenmesi daha doğru olur bence. Profesörler, doktorlar yıllardır çalışıyor ama umut yok. Diyanet'in Atatürk alerjisine aşı bulunamıyor. Cuma hutbesini Zafer Haftası'na yer verildi ama Zafer Haftası Atatürk'süz anlatıyorlar. Büyük zaferin mimarı Atatürk'ten tek kelime laf edilmedi. Bu çok büyük bir gaf, çok büyük bir saygısızlık, terbiyesizlik de bence.
Atatürk sevgisinde işte bunlar var. Düş kırıklığı yok, umut var. Cehalet yok, bilim var. Saltanat yok, halk var. Esaret yok, özgürlük var. İlelebet gülümseme sebebimizin tek yegane sebebi Mustafa Kemal Atatürk. Daima izindeyiz. Etmezsen kiralarız diyor. Şimdi yeni bir şey ortaya atıldı. İşte 2 yıl üst üste ekilmeyen araziler kiraya verilecek. Bu kiraya verilecek araziler içerisinde kamu araziler söz konusu değil. Burada kesinlikle bir hiinlik var. Yani nasıl kiraya verilecek? Hangi koşullarda kiraya verilecek? Yani mevcut tarlanın, arazinin sahibi ekip biçip kar edemiyorsa kiralayan nasıl kar edecek? Burada başka bir hiinlik var bence. Çiftçinin elindeki araziyi işte bir şekilde elinden almaya çalışmak gibi bir hiinlik var. İşte tarla kiralama komisyonu kurulacakmış. 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri kiralanacak. Fiyatı komisyon belirleyecek. Biz biliyoruz AKP iktidarının işte tarım ürünlerindeki belirlediği fiyatları, çiftçiyi nasıl mağdur ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde bu tarla kiralama komisyonları da insanların arazilerine çökme operasyonu gibi şeklinde gerçekleşecek diye düşünüyorum. İnşallah yanılırım. Yanlış da olan ben olmuş olayım. Türkiye'ye her alanda çağ atlattık. Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, savunmada, eğitimde büyük dönüşüm yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AK Partili yılları Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti. Gerçekten öyle mi sizce? Sağlıkta çağ atladık mı? Şu anda yani bir hastaneden randevu almak istesen aylar sonrasına randevu 3 ay sonrası, 3 ay boyunca dolu. Ben kendim yaşadım bizzat. Gidip doktorun kapısında, doktorun kendisinden randevu alacağım diye uğraştım. İnternetten veya telefonla randevu alamadım da. Tarımda gerçekten çağ atladı mı ülke? Çiftçi niye kan alıyor çağ atlamışsa? Çağ atlayan birileri var tabii ki. İktidara yakın olanlar, garantili iş yapanlar, onlar çağ atladılar. Servetlerine servet katıyorlar sürekli. Erdoğan'dan değişim mesajı. Yine bir başka Hürriyet gazetesi aynı şeyi manşet almış. Partililer ayakta alkışladı. Alkışlamışlar da tabii. Onları alkışlayanların bir gerekçesi var ama vatandaşın gerekçesi yok. Vatandaş geçim derdinde. Eski Türkiye'ye son verdik. Türk Gün manşeti bu da. Aynı minvalde Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastaneleriyle sağlıkta çığır açtıklarını, dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini kurduklarını söyledi. Onun için Sosyal Güvenlik Kurumu yani SMA hastası bebeklere destek vermiyor veya bazı hayati önemdeki ilaçları ödeme listesinden çıkartıyor. Yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batırdı diye aleyhte propaganda yapıldı ama şu anda bağlanan emekli maaşları eski Türkiye diye yerilen emekli maaşlarının yarısı kadar bile değil. Eski Türkiye'ye son verildiği doğru. Yani eski Türkiye'de herkes mutluydu yani bugüne göre. Yüce Meclis'te vekiller birbirlerine bunları söyledi. Haysiyetsiz, şarlatan, katil, bölücü, hırsız, vatan haini, terörist. Meclis kürsüsündeki tipli vekilin AKP'li vekillerde dövülerek susturulduğu oturumda tarafların ettiği hakaretler tutanağa geçti. Hepsi birbirinden beter. AKP'liler meclis kürsüsünde konuşan vekili döverek susturdu. Mecliste utanç. Evet, işte Alpay Özalan, Ahmet Şık. Kürsüde konuşmakta olan Ahmet Şık'ı sözlerinden dolayı tekme tokat yumruk indirdi. Anlar kayıtlara böyle geçti. İsyan etmesinler de ne yapsınlar? Çiftçi domatesini işte araç kiralamış kepçeyle boş bir araziye döküyor. Laikçi azgınlara kim dur diyecek. Laikçi yobazlar çıldırtan tablo 2,5 milyon öğrenci Kur'an'a koştu. Laikçi yobazları korkutan teklif. Hüdapar mukaddes değerlere saldıranlara karşı kanun teklifi hazırlıyor. İslam'a ve Müslümanlara yönelik iflah olmaz bir nefret besleyen seküler yobazlar. Şimdi seküler ne demek seküler? Seküler
Dini temellere esas almayan, laik, yasalara saygılı insan demek. Yani şunu kısaca biz anayasayı ortadan kaldıracağız. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıracağız deyin. Yani lafı dolandırıp durmayın. Laikçi bazılar tabii ki korkacağız. Bu tekliften bu şekilde bir şey olabilir mi? Yani devletin yönetim şeklini dini temellere oturtacağız diyorsunuz. Atatürk Türkiye'sini, Cumhuriyeti'ni yıkacağız diyorsunuz. Yani tabii ki kimse göz yummaz, sessiz kalamaz. Orman yangını üzerinden Atatürk'e, İzmir'e nefret kusan karanlık zihniyeti en güzel yanıtı halk verdi. Siz bir milletin evladı olamazsınız. Yavuz Kağan isimli birisi "Gavur İzmir yanıyor, söndürmeyin" diye mesaj atmış X'te. Devamında "Gavur İzmir yanıyormuş, kurtuluşu 9 Eylül değil de 19 Ağustos olsun." İşte partizanlıktaki son nokta. Milli Eğitim Müdürü 40 müdürle AKP il başkanını ziyaret etti. Tarsus Milli Eğitim Müdürü'nün göreve atanır atanmaz 40 okul müdürünü yanına alıp AKP Mersin il başkanı ziyaret etmesine muhalefetten tepki aldı. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. Diğer görselde işte AKP Mersin il başkanlığı önünde çektirilmiş fotoğraf var. Bu 40 okul müdürüyle birlikte. Sarayın harcaması 10 yılda 50 kat arttı. Bir yıllık masrafı 1 milyon emekli maaşına denk geliyor deniyor. Yani bu başkanlık rejimi Türkiye için çok büyük bir külfet. Öyle değil mi? Ayrıca varlık fonu var. Varlık fonu bu ülkenin değerlerinden, Cumhuriyet değerlerinden tamamı. Bu varlık fonuna devredilen şirketler ne kazanıyor? Kazandığı paralar nerede harcanıyor bilen var mı? Şimdi de AKP demleniyor. Demle görüşen CHP'yi demleniyorlar diye eleştiren iktidar Dem'den ilk transferini yaptı. Dem'den Şanlıurfa Bilecik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Begit AKP'ye geçmesinin ardından biraz önceki başlıktaki yorum yapıldı. AKP de demleniyor diye. Üreten de aç, tüketen de aç. Yani çiftçinin ürünü tarlada çürüyor. İşte iflas ettim diye ne yapacak, borçları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken tüketen şehirlerde ki tüketici de gıda ürünlerini pahalılığından şikayet ediyor. Aslında çözümü herkes biliyor. Fakat o çözüme kimse tercih etmiyor diyelim. Çünkü devleti idare etmek bir tercihler sistemidir. Siz neyi tercih ederseniz o tercihe göre sonuç alırsınız. Çiftçiyi desteklemek, çiftçinin girdi maliyeti olan işte mazotta, gübrede, ilaçta vesaire diğer girdilerde alınan vergileri kaldırılsa, ÖTV alınan varsa ki mutlaka artık ÖTV birçok maldan alınıyor. Ben hangisini alındığını bilemiyorum. Vergileri kaldırsanız zaten çok büyük bir rahatlama olacak. Ayrıca devletin vermesi gereken desteği de gerektiği gibi vermesi, kaynağında vermesi gerekecek. En başından vermesi daha uygun olacak ki çiftçinin eli rahatlasın. Yani bunun yanında kooperatifçilik yani desteklenmesi, teşvik edilmesi lazım. Çok daha önemli bir şey, çiftçinin ürününün alım garantisi olması lazım. Şimdi ülkemizin her şehrinde neredeyse ziraat fakülteleri var. Bu ziraat fakülteleri ne iş yapıyor? Yani ne okunuyor oralarda? Biz tohumu yurt dışına alıyoruz. Dolar olmazsa sebze meyve yok. Üzerinde Atatürk'ün resmi olduğu için parayı tutmayan çocuklar var. Bursa'da görev yapan ÇEDES'e karşı çıkan öğretmen Serkan Belek tarikatlara dikkat çekti. Bir veli şöyle dedi: "Tarikat çocuğumu Atatürk'e düşman etti. Üzerinde Atatürk'ün resmi var diye parayı tutmayacak hale geldi." Yani ÇEDES. Zammın nedeninin garantiler olduğunu itiraf edildi. Asgari ücrete ve ara zammı pas geçen hükümet garantili otoyol ve köprü geçiş ücretlerine %300'ü bulan artışı savundu. Ulaştırma Bakanı son zam için devletin kasasına ödenecek olan garanti miktarını azaltma yönünde bir yaklaşım dedi. Bu yap işlet devlet
projeleri ilk başta devletin kasasından tek kuruş çıkmayacağı şeklinde lanse edilerek yapılmıştı. Oysa bu bir servet transferi, yani bu hizmet değil kesinlikle. Aynı projeleri devlet yapmış olsa pekala çok daha ucuza mal edebilirdi. Çünkü bu projelerin yapılan bu işlerin kaç liraya mal olduğu, ne kadar para harcandığı kesinlikle bilinmiyor. Bir de son yıllarda çok sıklıkla yaşadığımız bir şey var. Bir iş ihaleye çıkarılıyor, bir süre sürüncemede kalıyor. Aynı işi bitirmek için 3-4 kere daha ihale yapılıyor. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bütün ihalelerde, en azından ben kendim biliyorum, bütün ihalelerde bir iş bitirme tarihi vardır. İş bitirme tarihine kadar eğer yüklenici firma işi bitirmemişse aynı sözleşmede cezai müeyyideler olur. Yani bitirmediği her gün için ceza ödemek durumunda olur. Ama bizde bu cezayı ödeyen var mıdır, yok mudur? Ona bakmak lazım. Ben hiç daha duymadım, şahit olmadım yani. Bu manşetimizle birlikte basın turumuzu burada sonlandırmış oluyoruz. Beni buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına da küçücük de bir yorum yapmayı unutmayın sakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.